Bu videoda internette keşfettiğim 16 ilginç web sitesini paylaşacağım sizlerle. Bunların hepsi de ücretsiz ve herhangi bir oturum açma ya da kaydolma gibi bir işlem gerektirmiyor. Sadece tarayıcınızı açıp bir linke tıklıyorsunuz. Yani öyle bir uygulama yükleme ve sonra da onu kaldırma gibi bir külfeti bile yok. Eğlenceli oyunlardan bilgilendirici yarışmalara ve oradan da ücretsiz film, dizi ya da konser izleyebileceğiniz yerlere kadar çok geniş bir repertuar oluşturdum. Hazır mısınız? littlealchemy2.com Eğlenerek öğrenebileceğiniz bir yer burası. Küçük simyacı anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu web sitesi farklı şeyleri karıştırarak yeni bir şeyler elde etme üzerine kurgulanmış. Birçok filmde ve gelenekte maddenin hangi 4 temel unsuru vardır? Toprak, ateş, su ve hava. İşte bunlarla başlıyoruz. Amaç mümkün olduğunca çok sayıda farklı malzeme veya nesne yaratmak. Örneğin toprak ve hava birleşirse toz oluşur. İşte böyle 4 temel unsurla başlayıp karıştıra sürekli yeni maddeler buluyorsunuz. Mesela şimdi ateşi buraya sürükleyelim. Birleşecek mi? Evet, barut yaptım. Devam edelim. Suyu getirelim, barutla birleştirelim. Olmuyormuş. Hemen ateşle birleştirelim. Su ve ateş birleşince tabii ki buhar meydana geliyor. Havayı getirelim, buharla hava birleşir mi? Tabii ki ne olur? Sis. Bakın yeni oluşturduğumuz nesneler de sağ tarafta birikmeye başladı. Ateşle barut yan yana gelir mi? Tabii ki gelmez. Patlama olur. thisismywebsite.com Gün içinde böyle 10 dakikadan kısa bir ara verip kafa dağıtmak isterseniz burada bir sürü çok sade oyun var. Defend oyununda 4 bir taraftan gelen daireleri yok ediyorsunuz. Tavsiyem bazen tahminlerde bulunun, yanlış bile olsa bir süre sizi idare edebilir. Fast Tap dokunma hızınızı test ediyor. Hadi bakalım. Random Tap hem hız hem de isabet üzerine çalışıyor. Hop hop. Hadi. Ama benim favorim Time Guesser. Parmağınızı tam 5 saniye boyunca ekranda tutuyorsunuz. Saliseleri bile ölçerek ne kadar iyi bir zaman ölçer olduğunuzu size gösteriyor. 5.04. Hiç fena değil. 4 saliseyle kaçırdım sadece. 100.000 Yıldız adlı bu web sitesinde her şey interaktif ve inanılmaz hızlı çalışıyor. Örneğin bu bizim güneşimiz. Bir uçakla oradan yola çıksaydık eğer dünyaya 18 yılda ulaşırdık. İnsan yapımı en uzak cisim Voyager 1 şu anda bizden 17 ışık saati uzaklıkta. Bu bir ışık yılının uzunluğu. Bunlar Güneş sistemine yakın diğer yıldızlar. Bize en yakın Alpha Centauri adlı bu yıldız sistemi 4.3 ışık yılı uzağımızda. Astronomların çalışma yaptıkları ve isim verdikleri yıldızlar burada vurgulanmış durumda. Ve işte burada 100.000 tane yıldızın gerçek lokasyonunu ve aralarındaki mesafeyi görebiliyoruz. Daha sıcak olan mavi yıldızlar galaktik düzleme daha yakınlar. Sadece bizim galaksimizde 100.000 değil, 100 milyon değil, 200 ila 400 milyar arasında yıldız olduğu tahmin ediliyor. Ve işte o yıldızların hepsi de elimizin altında, dilediğimiz gibi içlerinde dolaşabiliyoruz. This person does not exist. Böyle bir insan yok. Daha önce bu web sitesinden bir videomda bahsetmiştim. Tümüyle yapay zeka ile üretilen son derece gerçekçi insan yüzleri var ve siteyi her açışınızda farklı bir insan yüzünü karşınıza getiriyor. Yani eğer eşi benzeri olmayan bir insan yüzüne ihtiyacınız varsa burada bulabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde benzetme oyunu oynayabilirsiniz. Sitenin başka türevleri de var. Böyle bir sanat yok, böyle bir kedi yok, böyle bir at yok, böyle bir kimyasal yok. Ne demek böyle bir kimyasal yok ya? lingyourlanguage.com Bu web sitesi Prag'daki bir hostelde başlamış. Farklı ülkelerden gelen turistler birbirlerinin hangi dili konuştuğunu tahmin etmek için denemelerde bulunurken neden böyle bir web sitesi olmasın ki fikri ortaya çıkmış. Etrafınızda hiperpoliglot olduğunu filan iddia eden birileri varsa buyursun bilgisini bir de burada test etsin. Ne de olsa dünyada 6000'den fazla dil var. Çoklu oyuncu modu da var ama ben tek başıma oynayacağım. Zor olsun seviyesi. İspanyolca, sıradakini görelim. Bengali olabilir mi? Güzel. Yine Bengali. Korece. Norveç. Ah, Polonyacaymış. Burada takıldım. Oceark Shark Tracker'la derin okyanuslarda yüzen köpek balıklarını takip ediyorsunuz. Bilim insanları tarafından etiketlenen bu canlıların isimlerini, boyutlarını, ağırlıklarını, nerede etiketlendiklerini bile görebiliyorsunuz.
Ayrıca köpek balıklarının geçen yıllarda nerelerde ne kadar yüzdüğünü de kontrol edebiliyorsunuz. Zoom yapılabilir bir harita üzerinden onların takip ettiği rotayı inceleyebiliyorsunuz. Sadece köpek balıkları da değil, 400'den fazla deniz canlısı bu şekilde bu web sitesinin veri tabanında tutuluyor. Kar amacı gütmeyen Oceark kurumu tarafından yapılan bu sitede amaç okyanuslar ve onun içinde yaşayan canlılar hakkında bir farkındalık kazandırmak. Justwatch.com. Şu anda bir film izlemek istiyorsunuz ama bir türlü ne izleyeceğinize karar veremiyorsunuz. İşte bu Sadece İzle web sitesi 200 binden fazla içerik hakkında değerlendirmeler yapıyor. Şu anda tüm platformlarda en popüler filmler hangileri? Peki ya sadece Netflix'te olanlar? Sadece Prime Video'dakiler? Bir de buna Disney Plus'ı ekleyelim. Yine de hala en popüler dizi bakın bu çıkıyor ve gerçekten güzel, tavsiye ederim. Bu şekilde her bir platform için ayrı ayrı ya da sadece sizin üye olduklarınız içerisinde filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Popülarite kriterlerini o platformlardan bağımsız bir şekilde yaptığı için yeni bir şeyler keşfetme konusunda epeyce fayda sağlıyor bu site. Tabii filmleri buradan izlemiyorsunuz. Sadece ayrıntılı bilgiler veriyor. Bir de bazen trailerını gösteriyor size. Eğer üye olduğunuz platformun uygulaması cep telefonunuzda yüklüyse doğrudan o uygulamayı açıp hemen izlemeye başlıyorsunuz. Taştırıyor elbet ama tehlikeyi bertaraf etmek için. Superdesigner.co. Burası arka planlar, desenler, şekiller ve görüntüler oluşturabileceğiniz online bir şekil tasarlama aracı. 3 boyutlu şekiller, lekeler ve degradeler gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Tasarımcı olmasanız bile bilgisayarınız ya da cep telefonunuz için duvar kağıtları yaratabilirsiniz. Başka hiçbir yerde olmayan tamamen size özel tasarımlar üretebilirsiniz. Nitekim bu videoda gördüğünüz cep telefonumun duvar kağıdını da bu sitede tasarlamıştım. Şimdiye kadar size gösterdiğim tüm bu web sitelerini deneyimlerken bu videonun sponsoru Samsung'un katlanabilir cihaz ailesinin en güçlü modeli olan Galaxy Z Fold 4 kullandım. Bu ailenin bir diğer üyesi de Galaxy Z Flip 4. Galaxy Z Fold 4 tablet bilgisayar deneyimi sunan ekran boyutuyla, Galaxy Z Flip 4 ise kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Günlük kullandığınız dijital uygulamaları kapak ekranından hafifçe dokunma ve kaydırma hareketleri yaparak kontrol edebiliyoruz. Metinli mesajları cevaplayıp widgetlar ekleyebiliyoruz. 3700 mAh bataryasıyla bir önceki model Flip 3'e göre daha uzun pil ömrüne sahip. Telefonu açmadan arka kamerayla selfie'ler çekerken kapak ekranındaki gerçek zamanlı ön izlemeleri kullanabiliyoruz. Telefonu açık duruma getirdiğimizde ise esnek modun özelliklerini kullanıyoruz. Örneğin Flex Cam'le grup fotoğrafı çekimlerini ya da selfie'leri çok daha rahat yapabiliyoruz. Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili en ilginç testlerden birini Polonyalı bir YouTuber yapmış. Arkadaşlarıyla birlikte Galaxy Z Flip 3'ü tam 142 saat boyunca 418.502 defa katlayıp açmış. Bununla da kalmayıp cihazı yarı açık bir biçimde tozlu bir bölme içine yerleştirmiş ve sonuç, telefonun tozu uzak tutmak üzere özel olarak tasarlanan katlama sistemi çalışıyor. Toz tanelerinin cihazın içine girmesini önlüyor. Teste ulaşılan sayılara göre günde 100 defa katlayıp açsanız bile 5 yıl boyunca güvenli bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. Özellikle Corning Gorilla Glass Victus Plus'la bugüne kadarki en sağlam katlanabilir cihaz üretilmiş. Galaxy Z Fold 4'te üretkenliği arttıran görev çubuğu var. En çok kullandığımız uygulamaları tek bir dokunuşla, üstelik aynı anda açabiliyoruz. Note serisinden alıştığımız S Pen kalemle not alabiliyoruz. Önemli konuların altını çizebiliyoruz. Başka dillerden tercüme yapabiliyoruz ya da çizim uygulamalarını kullanabiliyoruz. Katlanabilme özelliğinin getirdiği avantajlardan biri de kapak ekranıyla telefondaki en güçlü 50 megapiksellik geniş kamerayı kullanarak selfie ya da vlog çekebilmemiz. Bu ekosistemin vazgeçilmez bir parçası da Galaxy Watch 5. Aktif bir yaşam tarzı tasarlayabilmemizi sağlayacak özellikler ve uygulamalarla donatılmış bir akıllı saat. Uyku ve egzersiz takibi yaparak sağlık ve zindelik hedefimize ulaşmaya yardımcı oluyor. Galaxy ekosisteminin son üyesine ilginç web siteleri listemizin bir sonraki adresinde de ihtiyacımız olacak. Galaxy Buds 2 Pro. Samsung telefonlarıyla bağlantı kurduğunda 24 bit Hi-Fi ses kalitesi sağlayan bu kulaklıklar aynı zamanda aktif gürültü engelleme özelliğiyle sese daha iyi odaklanmamızı kolaylaştırıyor. Tüm bu cihazlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için açıklamalar bölümündeki özel linki kullanabilirsiniz. Üstelik BARIS kodunu kullanan izleyicilerim için ücretsiz bir kılıf hediyesi de olacak. VoiceChanger.io bu web sitesi sesinizi değiştiriyor.
İlginç bir yerdeymişsiniz gibi davranabiliyor ya da sesinizi başka bir karaktere dönüştürebiliyor. Önceden kaydedilmiş bir ses dosyasını yükleyerek ya da doğrudan sesinizi kaydetmek için mikrofonu kullanarak siteye yükleme yapıyorsunuz. Uzaylılar, canavarlar, robotlar, astronotlar ve hatta süper kahramanlar bile var. Bazıları gayet başarılı ama bazıları da Dilerseniz bu hazır ayarlar yerine kendi ayarlarınızı da kullanabiliyorsunuz. Sitenin yazıları sese çeviren bir de motoru var. Ancak henüz Türkçeyi desteklemiyor maalesef. This is just some example. Netflix.tv. Netflix'e nazire olarak yaratılmış bu Netflix'in amacı sizi uyutmak. Zaten İngilizce'de nap kestirmek demek. İnternetin çeşitli köşelerinden seçilmiş çeşitli kategorilerde uzun uzun videolar var burada. Siteyi her açışınızda rastgele bir tanesi karşınıza çıkıyor. Beğenmezseniz sayfayı yenileyerek ya da bir kategori seçerek videoyu değiştirebiliyorsunuz. Üzerine zamanlama aracı bile koymuşlar. Şimdiye kadarki en tatlı şekerlemeyi yapmanıza yardımcı olacak en sakin videolar burada. Giphy.com internette milyonlarcasını bulabileceğiniz en popüler gifleri bünyesinde barındırıyor. Ben bunları yeni ve evrensel bir dil olarak görüyorum. Kendinizi komik ve rahatsız edici olmayan bir şekilde ifade etmenin bir yolu. Sosyal medyada ya da mesajlarda bol bol kullanılıyor. Ama burada toplu olarak baktığınızda bence çok daha farklı bir algı oluşturuyor. Mesela bakalım trendlerde ne varmış? I want to read all the books. Me too. Ben de bütün kitapları okumak istiyorum. Earth Engine. Dünyada fotoğraflarla zamanda yolculuk yapmanın en kolay yolu bu web sitesine bir uğramak. Neredeyse dünyanın tamamını bazı bölgelerde 37 yıl öncesine kadar görebiliyorsunuz. İstediğiniz yılda timelapse görüntüsünü dondurup zoom yapabiliyorsunuz. Herhangi bir yeri koordinatlarını girerek ya da sadece ismiyle arayabiliyorsunuz. Site bu şekilde her yıl uydu görüntülerini arşivliyor. Düşünsenize bundan 63 yıl sonra her bir timelapse 37 değil 100 saniye sürecek ve herhangi bir yerin 100 yıllık öyküsünü insanlara izletecek. Music Map. Bu müzik haritası müziğe metodik bir yaklaşım yapabilmenizi sağlıyor. Belirli bir müzik türünün veya belirli bir müzik grubunun takipçisiyseniz eğer bu haritayı kullanarak ona yakın türleri veya diğer müzisyenleri keşfedebilirsiniz. Bu bir harita olduğu için isimler arasındaki mesafe ne kadar yakınsa benzerlik de o kadar fazla demektir. Diyelim ki gün boyu bilgisayar başındasınız ya da telefonda sonsuz bir kaydırma eğilimi içerisinde kendinizi kaybetmek üzeresiniz. Bir yandan ara vermeye ihtiyacınız olduğunu farkındasınız ama bir yandan da ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İşte o zaman hiçbir şey yapmamayı bir deneyebilirsiniz. Bu web sitesine girdiğiniz anda 2 dakikalık bir geri sayım aracı başlıyor. Bakın 1 dakika 35 saniye kalmış ama ben tabii hiçbir şey yapmıyor değilim, konuşuyorum sürekli. İşte burada okyanus sesi eşliğinde 2 dakika boyunca hiçbir şey yapmamaya çalışıyorsunuz. Tabii bunu yapmak söylemekten çok daha zor. Yani hiçbir şey yapmamak artık pek de kolay değil. En sevdiğim komedi dizisi Seinfeld. Eğer sizin de öyleyse bu site 7 gün 24 saat sürekli Seinfeld yayınlıyor. Hemen şimdi girin, herhangi bir yerinden izlemeye başlayın. Sadece İngilizce altyazı var ama buna da iyi yönünden bakmak lazım. İngilizcenizi geliştirmek için de bu siteyi kullanabilirsiniz. Yabancı bir dili anlamanın en iyi taktiklerinden biri o dildeki bir içeriği yine o dildeki bir altyazıyla izlemek çünkü. Seinfeld'in bir bölümünde Banya'nın dediği gibi "That's gold Jerry, gold." That's gold, Jerry. Gold! It's been in my family for generations. My Tony, my military discharge. Pixel Thoughts, Piksel Düşünceler adlı bu web sitesinde adı üstünde sizi rahatsız eden düşüncelere bir çeşit piksel muamelesi yapıyorsunuz. Sizi strese sokan ne var? Örneğin yakınlarda gireceğiniz bir sınav. Bunu yazıp bir yıldızın içine koyuyoruz. Şimdi rahatla ve düşünceni izle. Derin bir nefes al. Derin bir nefes ver. Her şey yoluna girecek. Hayatın güzelleşecek. Yaşam şu anda hissettiğinden çok çok daha zengin. Düşünsene, ışık bile evreni 93 milyar yılda geçebiliyor. Galaksimiz küçük. Güneşimiz ufak. Dünyamız minicik. İçinde yaşadığımız yerler mikroskobik. Ve sen bunların içinde küçücük bir yer kaplıyorsun. Seni strese sokan bu düşünce o kadar da önemli değil.
kolayca yok olup gider ve hayat devam eder.